Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün halka tatlısı yapacağız. Çıtır çıtır harika bir halka tatlısı hazırlayacağız. Bu halka tatlısında yumurta yok. Çok lezzetli, çok harika bir tatlı oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bir tane sizler için tabağıma koyup çıtırtısını göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır harika bir halka tatlısı hazırlayacağız. Hep birlikte Ramazanlık iftarlarda çok güzel gidecektir. Bunun için ilk olarak şerbetini hazırlıyoruz. Şerbet için 2 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı su ve şöyle çeyrekte limonumuz var. Şerbeti ocağa koyuyoruz ve ocakta bir 5 dakika kaynatıyoruz. 5 dakikanın sonunda limon suyunu ilave ediyoruz. Limon suyu ile birlikte birkaç dakika kaynaması yeterli olacaktır. İstediğimiz koyuluğa zaten gelecektir. Bunun da sebebi suyunu az koyduk şekerden. Çok çabuk koyulması için. Evet, ocağımızı kapatalım ve şerbetimizi soğumaya bırakalım. Şimdi halka tatlısının hamurunu hazırlayacağız. Bunun için 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ. İlk aşamada irmik, sıvı yağ ve yoğurdu kabımın içine döküyorum. Bildiğiniz diğer halka tatlıları gibi değil. Yumurta kullanmayacağız arkadaşlar. Şöyle yarım su bardağından bir parmak eksikte su koyuyoruz ve tüm malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Karıştırdığımız malzemelerin üzerine bir paket kabartma tozumuz var. Kabartma tozunu ilave ediyoruz. Tekrar biraz karıştırıyoruz kabartma tozunu. Üzerine 1 su bardağı unumuz vardı. 1 su bardağı unu ilave ediyoruz ve un ile birlikte iyice karıştırıyoruz. Evet, un ile birlikte şöyle karıştırıyoruz ki unu içine alsın. Evet. Hamurumuzu hazırladık. Halka tatlısının hamurunu ve bir sıkma torbasına hamuru dolduruyoruz arkadaşlar. Tavamı ocağa koydum. Çok kısık ateşte şu anda ocak. Ve içine 2 su bardağı kadar sıvı yağ döküyorum. Ve halkaları hazırlamaya başlıyoruz. İsterseniz tek halkada yapabilirsiniz. Benim gibi de vurarak şöyle halkalar hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde halkaları hazırlayacağım arkadaşlar. Evet, ilk yaptığımız halka biraz açılma yaptı. İlk olduğu için ama artık kalanını güzel bir şekilde hazırlayacağız. Evet, ilk parti halkalarımızı hazırladık. Gördüğünüz gibi bir tava yaptık. Bu şekilde şimdi alt üst kızartacağız halkaları. Ocağımız kısık ateşte şu anda yanıyor arkadaşlar. Sakın hızlı ateşe almayın, harlı ateşe. Çünkü haşlanır. Halkaları yaparken özellikle çok kısın ya da kapatın. Kapatabilirsiniz. Halkaları sıktıktan sonra açabilirsiniz ocağı. Hiç sorun değil. Alt üst bu şekilde kızarttıktan sonra şerbetimize halkaları bırakacağız. Evet, kızaran halkaları şerbetin içine bırakıyoruz. 5 dakika şerbetin içinde durması yeterli olacaktır.
Ramazan geldi, hoş geldi arkadaşlar. Şerbetli tatlıların çok yendiği bir Ramazan ayındayız. İnanın halka tatlısı da özellikle çok tüketiliyor. Evet, ikinci parti halkaları da yapıyorum arkadaşlar. Onları yaptıktan sonra şerbetteki halkaları çıkaracağım. Bakın sıkma işlemi bittikten sonra şerbetteki halkaları da tabağıma alacağım arkadaşlar. Daha önce sizlere halka tatlısı tarifimi vermiştim arkadaşlar. Yumurtalı olanı vermiştim. Kanalımda onu da bulabilirsiniz. Bu halka tatlısını yumurtasız olarak hazırlıyoruz. Evet. Halkalarımızı pişirdik. 5'er dakika şerbetin içinde durduktan sonra tabağımıza alıyoruz. Gördüğünüz gibi harika oldular. Üzerine de biraz şöyle kaşıkla şerbetten gezdirelim. Muhteşem görünüyorlar. İftarda tüketilebilecek harika bir tatlı hazırladık. Hemen hemen herkes bu tatlıyı evinde hazırlayabilir. Çok az malzemeyle hazırlanan bir tatlı. Servis tabağına koyuyordum. Bir tanesini yine çıkaracağım. Şöyle çıtırtısını sizlere gösteriyorum. Umarım beğenmişsinizdir tariflerimi. Hoşça kalın, afiyetle kalın arkadaşlar.